Toprak ayağımızın altında yumuşacık, kırmızı. Bacaklarımızı ısıran dikenleri aldırmıyoruz. Çalıların içinde bin bir çeşit hışırtı, kıpırtı, çıtırtı, vızıltı. Kuşlar, böcekler, taşlar, uçanlar, koşanlar, sürünenler, sıçrayanlar ve dahi öylece durmayı seçenler. Doğa, yavaş yavaş yükselen güneşle birlikte başlıyor günlük serüvenine. Hep birlikte uyanıyoruz. Hep birlikte yaşayacağız gelen günü. Birimiz diğerimizden ne daha az ne daha çok var olacak. Her şey yan yana ve her nasılsa öyle. Ağaçlara hep büyük bir hayranlık duymuşumdur. Heybette, gövdeleriyle kollarını açmış, bizi kucaklayacakmış gibi bekleyen, gündüz başı bulutlarda, gece olunca da bizim için yıldız toplayan ağaçlar. Şiirin, resmin, edebiyatın vazgeçilmezi. Gölgesinde toplanıp sohbet etmekten hoşluk duyduğumuz, meyvelerini büyük bir iştahla yediğimiz ağaçlar. Masa, sandalye, ev, bu satırları yazdığım kağıtları, uzak diyarlara gitmek için inşa ettiğimiz gemileri hep ağaçlardan yapmadık mı? Artık yeni insanlar sevmekte güçlük çektiğin yaşlara geldiğinde, daha az müşkül pesent ve muhtemelen daha cesur olduğun yaşlarında bir yolunu bulup çok sevmeye başardığın birini havaalanına bıraktıktan sonra, o dev ayrılık makinesinin kapısından çıkıp birkaç saat önce birlikte geçtiğiniz yollardan bu defa tek başına elin kolun bomboş dönerken kuru ekmek gibi ufalanıyordu için. Evet, bir insanın sahih varlığı eksiliyordu dünyadan. Bu
büyük bir şeydi. Ama arkadaştan, kardeşten, çocuktan fazlasıydı o vakti zamanında inci gibi dizilmiş evleri bozup bozup o uçaklara binip binip gidenler. Hemen değil ama zamanla anlıyordun ki bir hayattı kaybettin. Kendi hayatına bitişik bir hayat, bir komşu yaşam öyküsü. O gidince hayatlarınızın yabani bitkiler gibi yıllarca birbirine doğru büyüyüp iç içe geçtiği yeri, bu müşterek alandaki şahsi hikayeni, yani onun yanındaki seni de kaybediyordun. Karşılıklı oturduğunuz masaları kaybediyordun mesela. Sadece ona anlatacağın şeyleri kaybediyordun. Onun bir sabah kahvaltıya çağırma ihtimalini, ondan ödünç alacağın ve vermeyi unutup sonunda el mecbur senin ilan edilen giysileri. Günlerdir içini kemiren bir meseleyi, gecenin bir vakti kapısını çalıp anlatma şansını ve onun verdiği akılla belli bir yönde alacağın kararları. 100 yıldır tanıdığın birine iç rahatlığıyla şımarma, kızma, surat asma, bozuk çalma, onunla kavga etme hakkını. Birinin sen leb demeden leblebi diyecek olmasını kaybediyordun. O, seninkilere dolanmış köklerini söküp alırken seni de yerinden ediyordu. Aynı bahçenin çiçekleri olmak böyle bir şeydi. Havadaki titreşimi hissedebiliyorduk. Bir telaş duygusu hakimdi ortama. Her şey ayla başladı. Ulaşılmaz bir şiirdi ay. Ya da bir zamanlar öyleydi. Şimdi üzerinde insanlar yürüyordu. Tanrıların incisinin üzerinde lastik izleri vardı. Belki de zamanın akışını, içinde bulunduğumuz 10 yılın son yazını yaşadığımızı fark etmekten kaynaklanıyordu telaşımız. Bazen ellerimi kaldırıp durdurmak istiyordum. Ama neyi durdurmak? Belki de büyümeyi. I've decided that we should make progress in ours as well. Dear Lord. 2 years ago, we didn't even know each other. And now I'm in your apartment after dark.
Düşüncenin harekete geçmesi için önce durması, dehşetten veya hayranlıktan dona kalması, kaybolma tehlikesine karşın kendini koyvermesi gerekmekte. Yaşamımın dönemlerini birbiri ardına sıralanan açık pencereler olarak tanımlayabilirim. Arkadaşlarla aileden uzağa ve mahallemizin dışına çıkmalar, yabancı dilleri öğrenmek, felsefe dersi, sınır ötesine yaptığım ilk yolculuklar, aşklarım, hepsi değil, okumalarım ve yeniden okumalarım, divanda analizim, koltukta analizlerim. Yalanlar, yalanlar. Yetişkinler yasaklar ama ne çok söylerler. Tüm kibirli insanlar, kendini kim bilir kim sanan tüm insanlar, ölüm yokmuş gibi davranırlar. İnsan sonsuzluk için yeniden dirilecekse, neden yaşardı ölüm deneyimini? Kendimi çirkin, kötü huylu hissediyordum ama yine de sevilmek istiyordum.